Merhaba, Tasarım Durağı kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bir pazar öğleden sonra saat 3 civarları ve Konya'ya ilk kar yağışı başladı. Umarım yerini bereketli, bolluk, güzellik getiren yağışlara bırakır. Çünkü uzun süredir Türkiye genelinde de bir kuraklık söz konusuydu. Hava oldukça mevsim normallerinin üzerinde sıcak gidiyordu. Bu da bu aylar için pek de istenen bir durum değil. İnşallah rahmet ve bereket getiren güzel bolluklara vesile olsun diliyorum Rabbimden. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle balkonumda uzun süredir sizinle paylaşamadım güzellerimi. Şöyle az da olsa göstermek istiyorum. Çünkü bugünkü konumuz başka bir şeydi. Baktım kar yağışı da olunca onunla bir giriş yapmak istedim. Asıl sebebimiz, ben bugün sizlerle paylaşmak istediğim yine bir kaktüs olayımız var. Ondan önce şu saksımı hazırladım. Bu bir geri dönüşüm saksısı. Yapılışı da, videosu da kanalımda mevcut. Merak edip bakmak isteyenler oradan bakabilirler. Bunun yanında benim şöyle bir spiral kaktüsüm var. Dönerek büyüyen böyle sarmal bir yapısı var. O yüzden böyle uzaylı havası da var kendisinde. Bugün bunu niye ele alıyorum? Kışın ortasında. Aslında bütün kaktüsler kışın uykudadırlar. Yani metabolizmaları oldukça yavaşlamıştır ve soğuğa karşı uykudadırlar. O yüzden de bahara kadar bunları uykusundan uyandırmayız, ama bunun bir hastalığını fark ettim arkadaşlar. Uzun zamandır keyifsizdi de zaten. Şöyle yakından göstereyim. Şurasında bir yarası var. Bu yara iyileşmedi. Kabuk bağladı. Şimdi vasülüs bölge dediğimiz kaktüslerin ortasında böyle besin özünü taşıyan, bütün hücrelerine besin taşıyan ana damar gibi odunsu bir damar var. O bölgeye kadar dayanmış durumda. Acaba dedim beslenemiyor mu? Büyümesi, gelişmesi tamamen durdu. Kışta olsa kaktüslerinde bir sağlıklı görüntü olur. Bunda o görüntüyü alamadım. Arada su verdim. Çünkü kışın da sulanması gereken kaktüslerden bu spiral kaktüs. Yani ayda 20 günde bir çok az su vererek ihtiyacını karşılamaya sağlıyoruz. Şöyle bir özelliği var. Yaz aylarında açan çok iri gösterişli çiçeği var ve tek günlük çiçekler açıyor. Ama oldukça fazla çiçek açtığı söyleniyor. Henüz ben buna şahit olmadım ama olmak da isterim doğrusu. Sağlıklı bir kaktüsünüz varsa ve onun büyüme, gelişme şartlarına uyuyorsanız bütün kaktüsler çiçek açarlar. Bu da açacak. Tabii sağlıklı olduğu sürece. Sağlıklı gelişmesi demek kışın soğuğunu yiyecekler. Onu böyle odalarda, sıcak odalarda, ortamlarda büyütürseniz çiçek açmaz arkadaşlar. Mutlaka kışın soğuğunu da yemeleri gerekiyor ki yaza çiçek açmaları için gerekli olan süreci tamamlayabilsinler. Yani kışın soğuğunu alan kaktüsler mutlaka yazın güneşi gördüğü zaman mutlaka çiçek açacaktır. Bu da öyle. Yani -7 ve -10 derecelere kadar dayanabilen bir kaktüs. Benim balkonumda -7'lere düşmediği için bu da balkonumda diğer arkadaşlarıyla beraber yaşıyor. Soğuğa dayanıklı bir kaktüs. Güney bölgelerde, bahçelerde de yetiştirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yaz ayları da sulaması yazın 7 ve 10 günde bir sularken kışın da 15-20 günde bir çok az miktarda su vermeniz buna yeterli olacaktır. Kaktüsümü önüme aldığım kış gününde ben bunun köklerine bakmak istiyorum. Niçin kış gününde böyle bir şey yapma gereği duydum? Şöyle bakın, köke yakın toprağın yüzeyinde bir yarası vardı. Küçük bir yaraydı. Kurudu, gelişti ve vasülüs bölgesine kadar ulaştı. Vasülüs bölgesi demek içerisinden böyle odunsu bir özlü büyük bir ana damar diyelim. O damarın yoluyla bütün besinler tüm hücrelerine kadar ulaşabiliyor. Şimdi yani bıçak kemiğe dayandı olayı burada da vasülüs bölgesine kadar dayanmış durumda. Şimdi bunun keyifsiz olduğunu da gördüm. Kış olmasına rağmen hani uykuda da olsalar
yine de kaktüslerimin sağlıklı olduğunu gözlemleyebiliyorum. Bunda öyle bir şey gözlemleyemedim. Önceden dedim ki buradaki kuruluk vasilüs bölgesine etki etmeyecek, beslenmesine devam edecek, ellemeyeyim dedim ama maalesef artık endişelenmeye başladım. Sizinle beraber bunun köküne bakacağım. Kökünde sağlamlık var mı? Yani işi şansa bırakmak istemiyorum. Evet, o yüzden de burada bugün bunun kök bakımını yapacağım. En azından bahara kadar kendini toparlar ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı düşünüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Toprağı oldukça nemli. Daha önceden su vermişim maalesef. O yüzden de bunu kesmek şimdi hemen dikmek açısından sıkıntı olabilir. Gerçi toprağını alacağım bunun. Islak toprağa dikmeyeceğim kesinlikle. Çünkü yaralı olduğu zaman eğer köküne müdahale edeceksem, bakın kökleri sağlam görüyorsunuz. Oldukça sağlıklı görünüyor. Ama sorun neden kaynaklı aramaya çalışıyorum. Yani köklerde bir çürüme yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, kökler sağlıklı. Ama vasilüs bölgemizden dolayı çiçeğimizin mutsuz olduğunu görüyorum. Şimdi kökler sağlıklı ama besini yeterince iletemiyor olabilir. Çünkü özünde olması gereken durum yeterli besleyemiyor olabilir. Bunu ben şuradan kesmeyi düşünüyorum. Bunu yine dikeceğim. En azından üretmiş de olabiliriz. Bu da yeniden bir gövde, yani işi şansa koymak istemiyorum. Yani bu şekilde gitgide güçsüz de düşebilir. Eğer zaten sağlıklıysa, besleyecek potansiyeli varsa mutlaka kestiğim yerden de bir gövde tekrar oluşturarak yeni spiral kaktüsler o bölgeden çıkarak beni de sevindirmiş olacaktır. Çünkü köklerinde en ufak bir sorun göremedim. Gayet sert ve sağlıklı kökü var bakın. Şöyle. Ama şuralarda bir zayıflık gördüm. Demek ki kök var fakat besleyemiyor. Bunu keserek tekrardan hayat bulmaya teşvik edeceğiz. Sağlıklı olmasını sağlayacağız. Bunun için de şimdi ben şu topraklıyı, ortamı buradan kaldıracağım ve tekrar yeni bir ortam oluşturalım. Evet, sevgili arkadaşlar, dostlar, maalesef kesim esnasında çekmemiş, güzel de anlatmıştım ama tekrar etmek istiyorum. Kesmişte bulundum. O anı kaçırdığım için de üzüldüm. Sizlerle paylaşamadım. Şuradan kestim, bakın şöyle. Şu kısımlarını biraz daha, şu parçaları aldım. Çünkü toprağı dümdüz şuradaki gibi olsun istemedim. Yukarıya doğru biraz keserek topraktan uzaklaştırdım. Tarçınladım. Toprağında kaktüs toprağı arkadaşlar. İçerisine biraz da böyle odun kömürleri koymuştum. Geçen sene yazdan toprak karışımlarını biraz daha zengin ve bağışıklık sistemi güçlü olacak şekilde hazırlamıştım. Bütün bitkilerime koydum ve bu senede mantar olsun ve unlu bit gibi zararlı böceklere karşı daha korunaklı oldular ve gerçekten bu sene o sorunları daha az ilaçlamama rağmen yaşamadım çok şükür. Şimdi arkadaşlar bunu kestim. Tabii ki bunun kök sorunu var mı? Yok, gözüküyor. Gayet de sağlıklı kökleri bakın. Ama şuradan dolayı gelişimini yukarılara doğru tam vermediğini düşündüm ama vasküler bölgesinde de bir problem göremedim. Sağlıklı olması da sevindirdi ama kısmet bunun kesilmesiymiş. Çünkü işi şansa bırakmak istemedim. Şu bölgesi kemiğe kadar yani dayanmış, esas ana damara kadar, beslenme damarına kadar. Şuralarda da böyle sarılıklar görüp keyifsiz de görünce acaba mı dedim. Yine de işi şansa bırakmadım, kestim. Ne olacak? Bu bahara kadar su vermeyeceğim ben buna. İşte tarçın da koydum. Tarçının faydası arkadaşlar, topraktaki mikroorganizmalar var. Her türlü ölüyü, canlıyı, bitkiyi parçalayıp gübre haline getiren mikroorganizmalar var. Tarçın bunlara karşı korumuş oluyor ve köklenmeyi de teşvik etmiş oluyor. Yani bitkimizi çürümeye karşı önlemiş oluyor ve köklenmesini de teşvik etmiş oluyor. Çok fazla böyle toprağa da gömmeyeceğim. Sadece şu kadarını
köklenmesini teşvik etsin diye üzerine de birkaç tane çakıl taşı koyacağım ki dengede tutması açısından. Yoksa toprağa gömersem bu kadar kısmı çürümüş olur. En azından köklensin. Bunu da ayrıca bir saksıya dikeceğim arkadaşlar. Ne olacak? Bu sağlıklı görünüyor ama emin de olamadığım için bunu da gözlemleyeceğiz, deneyeceğiz ve sizinle de zaman içerisinde paylaşacağım inşallah. Buradan bana ne yapacak? Yeni yavrular verecek. Eğer sağlıklıysa yeni spiral kaktüslerim olacak. Böylece bunun kısmeti de bu şekilde, en azından içimiz rahat gelişimlerini gözlemlemiş olacağız. Şimdi çok fazla toprağa gömmedim. Köklenmesi için desteğe de ihtiyacı olduğu için ve çakıllı kumlu ortamları da sevdikleri için kaktüslerin şöyle destek alması adına çakıl taşları koyuyorum ki oralardan hava alarak, destek de alarak büyümelerini sağlasınlar istiyorum. Spiral kaktüs hakkında da bilgi vermek istiyorum. -7 ve -10 dereceye kadar soğuğa dayanıklılar. Balkon ortamlarında, kapalı ortamlarda, camlı ortamlarda eminim soğuğa dayanıklı oldukları için daha mutlu olacaklar. Yani -7 ve 10 dereceye kadar dayanıyorlar. Yazında güneşli ortamları seviyorlar. Eğer kaktüslerinize gereken ortamı oluşturursanız size yazları bol bol çiçekler vereceklerdir. Kaktüslerin tamamı çiçek açar. Ama kışın soğuğunu, ayazını yiyecekler. Yazında güneşini alacaklar. O zaman mutlu bir şekilde çiçekler açacaktır. Bunların da çiçekleri var. Ben de geçen sene edindim. Çiçeğini henüz görmedim. Önce bir sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum. Bunun da yazları beyaz, büyük, gösterişli, tek günlük açan çiçekleri var ve çok fazla çiçek açıyor. Yani bir gün arayla ölüyor çiçekler, soluyor diyeyim. Ama sürekli de çiçek açıyor tek günlük. O solan çiçeklerin yerinde kırmızı tohumlar oluşuyor. O tohumlardan da çoğaltılabiliyor. Veya işte bu şekilde keserek çelik yoluyla da çoğaltabiliyorsunuz. Ya da diplerinden yavru verirse o şekilde de çoğalmaları sağlanabiliyor. Spiral kaktüsümüzün Latincesi de Cereus fobris'i spiral kaktüs olarak geçiyor arkadaşlar. Çok değerli, özel bir tür. O yüzden çok da görseli de dönerek büyüyor, gelişiyor. Böyle kıvrımlı bir şekilde dönerek geliştiği için oldukça da gösterişli, özel bir tür. Evet, diğer kaktüsümü de böyle terikoton bir saksıya dikiyorum arkadaşlar. İnşallah bu da sağlıkla gelişir de mutlu oluruz. Yavruları olur. Bakalım, merakla bekleyeceğim. Sizlerle de paylaşacağım sonuçlarını. Bunun kökü olduğu için buna bir hafta sonra su verebiliriz çok az miktarda. Kışın kaktüslere su vermiyorum, uykudalar. Ama böyle özel kaktüslere az miktarda olsa su veriyorum. Çünkü bunların su ihtiyaçları olduğunu, bakımlarıyla ilgili bilgiler edinmiştim. O yüzden çok az da olsa su veriyorum arkadaşlar. 20 günde bir, ayda bir verebilirsiniz. Nemli bir ortamdaysa vermeseniz de olur kışları. Verirseniz de dediğim gibi kaloriferli mecburen ev ortamlarında yaşatıyorsanız da az miktarda su verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu da böyle diktim. Diğer kaktüsümüz de bu şekilde. İnşallah sağlıkla büyürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.